Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu şık ve sade çantanın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Ben bir hediye olarak örüyorum çantayı. Yaparken de videosunu çekmek istedim. Belki sizler de yapmayı arzu edersiniz. Çanta için 100 gramı 170 metre olan bir ip kullandım. Örgülerimde kullandığım yün içerikli bir ipti. Siz dilerseniz farklı içerikli, çantaya daha uygun ipleri de tercih edebilirsiniz. Tığ olarak da bakın 3 milim tığ kullandım. Yine tığın kalınlığı ipin kalınlığına bağlı olarak belirlenebilir. Çanta için yaklaşık 2 yumaktan daha az 170 gram kadar ip kullanmış oldum. Bir tane düğme diktim ön kısmına. Bakın şöyle bir ilik de yaptım örerken yine. Bu şekilde açılıp kapatılabilir bir şekilde yapmış olduğum çantayı. Sapını da yine aynı kendi ipiyle birlikte ördüm. Hazır sap da kullanmak mümkün. Çantanın büyüklüğünü 3 motiften oluşuyor çanta ve bu motiflerin büyüklüğü belirliyor. Bütün bu detayları videoda yapılışını anlatırken anlattım sizlere. Güzel bir çanta oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmayı istersiniz. O zaman gelin birlikte yapılışına başlayalım. Evet, çanta 3 tane motiften oluşuyor. Ben bir motifi yaptım. Şimdi size bu motifin nasıl yapıldığını göstereceğim. Hemen ölçüsünü vereyim bu motifin. Çünkü çantanın büyüklüğünü motif belirliyor. Şöyle genişliğini ölçüyorum. Yaklaşık 22 santimetre. Şöyle eğer çapraz katlayıp bakarsanız, bakın çantanın tabanı burası olacak ve genişliği de bu ölçü olacak. Bu ölçüyü de söyleyeyim. O da yaklaşık 30-31 santimetre. Siz bu motifin büyüklüğünü istediğiniz çanta büyüklüğüne göre örebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi motifin yapılışını anlatacağım. Öncelikle malzemeyi de söyleyeyim. 100 gramı 170 metre olan bir ip kullanacağım. Siz elinizdeki istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Çanta için uygun daha uygun ipler de var ama ben elimdeki normal örgülerimde kullandığım iplerden birini kullanacağım. Tığ olarak da bakın 3 milimetrelik tığ kullanacağım. İpin kalınlığına göre siz istediğiniz tığı kullanabilirsiniz. Şimdi bu klasik bir motif, merkezden başlayıp dönerek örülüyor. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ben hemen kısaca şöyle anlatmaya çalışacağım size. Şöyle bir ipimi ilk zincirle bakın başladıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum merkez için. Ve ilk zincirin içine batarak şöyle bir yuvarlak, tekrar yapayım. Şöyle bir yuvarlak oluşturuyorum. Şimdi bunun içine trabzanlar yapacağız. İkili trabzanlar. 3 zincir çekerek ilk trabzana başlıyorum. Tekrar gösteriyorum. İpi doluyorum. İliğe batarak 2 kere de çekerek ikili trabzan oluşturuyorum. Bakın ilk çektiğim zincirle birlikte toplam 3 tane trabzan oldu. Devam edelim örmeye. Bakın şimdi 3 tane trabzanımız oldu. Şu merkezde bakarsak bakın bu şekilde üçlü trabzanlı toplamda 1, 2, 3, 4 tane parça var. Şimdi bunları oluşturacağız. Aralarda zincirlerimiz var. O nedenle şimdi bu araya 3 tane zincir yapıyorum. Sonra ikinci trabzan grubunu oluşturacağım. Bu arada bu başlangıç ipini de bakın hep bu şekilde alarak yürütmüş oluyorum. 1 2 3. Şimdi ikili grubumuzu da tamamladık. Yine araya 3 tane zincir ve 3. grubumuzu yapacağız. 1 2 3. Son olarak bir kez daha 3 zincir çekiyorum. 1 yaptım. 2 3 oldu. Son grubu yapalım. 1
2, 3. Şimdi bu iki grubu birbirine bağlamam lazım. Yine aralarda hep bakın 3 zincir vardı. Dolayısıyla bu arada da 3 tane zincir olacak. 1, 2 ve 3. Şimdi o 3 zinciri bakın burada ilk başta aldığım 1, 2, 3 tane zincir vardı. Onların en tepesinin içine batarak şöyle bağlıyorum. Dolamadan çektim bakın. Merkezi oluşturduk. Şimdi motifi ben tek renk yapacağım. Çantayı tek renk yapmak istiyorum. Çünkü siz dilerseniz renkli yapabilirsiniz. Bu durumda her sırayı ya da birkaç sırada bir renk değişiklikleri yaparak farklı renk alternatifleri kullanabilirsiniz. Ben aynı renkle devam edeceğim için şimdi bakın burada hep başlangıç noktam, her sıranın başlangıcı şu aradaki zincirlerin olduğu yer olacak. O nedenle ipimi şimdi buraya taşımam lazım. Onu da şöyle yapıyorum bakın. Sırayla önümdeki zincirlerin içine şöyle batıp ipi alıp dolamadan çekiyorum. Yani ipimi kaydırıyorum. Şimdi bir tane daha var. Ona yapıyorum. Kaydırıyorum. En son bu deliğin içine gelmem lazım, boşluğun. Yine oraya batıyorum. İpimi alıp kaydırıyorum. Bakın ipi taşımış oldum. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. Hep aynı başlangıcımız. 3 tane zincirle başlıyorum. Birinci trabzanı yapıyorum. Zincirle birlikte 2 trabzan oldu. Üçüncü trabzanı yapıyorum. 3 taneden sonra arada yine 3 zincir. Köşelerde hep 3 tane zincirimiz var. Yine aynı deliğin içerisine ikinci üçlü trabzan grubunu yapacağım. 1 oldu. 2 ve de 3. Şimdi buradan diğer köşeye atlayacağım. Bu aralarda zincir çekmiyorum. İpimi dolayıp direkt buraya batıyorum. 1 oldu. Devam edelim. 2 3. Köşelerde hep 2 tane üçlü grubumuz var. Ama aralarında da ne dedik? 3 tane zincir. Zincirleri yaptım. Şimdi diğer üçlü grubu yapıyorum. 1 2 3. Şimdi buradan diğer köşeye atlıyorum. İpi sadece dolayarak. Bir tane trabzan yaptım. 3'e tamamlıyorum. Araya 3 tane zincir yapıyorum. Sonra ikinci grup trabzanları yapıyorum. 1 oldu. 2 ve de 3. Şimdi son köşemiz kaldı. Oraya da atlayalım. İpi dolayıp oraya geçiyorum. Üç tane trabzan yapıyorum. Ardından 3 zincir, tekrar 3 tane trabzan, ve bakın sırayı tamamlamak üzere buradaki yine bu 3 tane zincirin en tepesinin içine batarak dolamadan böyle çekiyorum ve sırayı tamamlıyorum. Bakın ikinci sıramız tamamlandı. Üçüncü sırayı da göstereyim. Yine ipimi şu zincirlerin olduğu köşe noktasına taşımam lazım. Aynı şeyi yapacağım bakın. Sıradaki zincirlerin içine batarak ipimi taşıyorum. Evet. Şimdi köşedeyiz. 1, 2, 3 zincirle yine başladım. Her sırada aynı şeyi yapacağız. O ilk trabzanım oldu. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Araya 3 tane zincir. Şimdi ikinci grup trabzanları yapıyorum. 1 oldu. 2 ve 3.
Şimdi artık motifimiz büyüdükçe sadece köşelerde değil, aralarda da, bakın şuradayız şimdi. Aralarda da trabzanlarımız olacak. Onları da bu aralardaki boşluklara yapacağız. Yine bu aralarda zincir yapmadan ipi dolayarak geçiş yapıyorum. Şimdi köşeden bu araya geçiyorum. Bir tane trabzan yaptım. 3'e tamamlıyorum. 2 3. Buradan şimdi köşeye geçeceğim. 3'e tamamlayacağım. Şimdi arada 3 tane zincirim var. Üç tane daha yapıyorum. 1 2 3. Şimdi yine arayı yapacağım, bakın. Zincir yapmadan geçiş yaptım. 3 tane trabzan yapıyorum buraya da. Şimdi köşeye geçiyorum. 1 2 3. Araya 3 zincir. Tekrar 3 tane daha köşeye. 1 2 3. Şimdi yine ortaya geçiyorum, bakın. 1 2 3. Devam ediyorum. Köşeye geldim. 1 2 3. 3 tane zincir. Tekrar 3 trabzan. Şimdi yine ortaya yapacağım. 3 tane. 1 2 ve de 3. Şimdi yine sırayı tamamlamak üzere hiç zincir çekmeden ve dolamadan buradaki 3 zincirin üçüncünün içine batarak şöyle ipimi çekip sırayı tamamlıyorum. Hemen bir üst sıraya daha geçip başlayalım birlikte. Ve bundan sonra aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Sadece şu kenarı yine bir göstereyim. Köşemiz aynı. Önce 3 tamamladım. Arada 3 zincir. Tekrar 3 trabzan. Şimdi ortaya geçiyorum. Bakın artık ortadakilerin sayısı 2'ye çıktı. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Her sırada bunlar birer tane artacak. Büyüyerek gidiyor çünkü motifimiz. İlkini yaptım. Yine sadece dolayarak ikinciye geçtim. Onu yapıyorum. 3 tane trabzan. Ve artık köşeye geldim. Buradan da yine sadece dolayarak köşeye geçiyorum ve köşeyi yapıyorum. Üç zincir. Bir, iki ve 3 trabzan. Evet, şöyle bir bakalım motifimize. Bakın oluşmaya başladı. Şimdi bu sırayı tamamladığımda bu ipi kesebiliriz bu arada. Bayağı bir dolandırdım çünkü aşağıda. Şimdi bu sırayı tamamladığımda bir üst tura geçeceğim. Bir üst sırada artık bu aradakilerin sayısı 3'e çıkacak. Bu şekilde büyüye büyüye motifimiz devam edecek. Ben bu motifte bakın şöyle göstereyim. Merkezden itibaren sayıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Dediğim gibi siz motifin büyüklüğünü yapmak istediğiniz çantanın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu 12 sırayı tamamlayacağım. İkinci motifim olacak. Üçüncü motifi de bitireceğim. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, parçalarım hazır. Bakın 2 tanesi bitmişti. Üçüncünün de sonundayım. İpi koparmıyorum. Şöyle bağlayalım yine. Bağladıktan sonra da yine şu köşeye kadar taşıyacağım ipimi. Evet, şimdi birleştirmemiz bakın nasıl olacak. Ben tığla birleştireceğim. Siz isterseniz iğneyle de birleştirebilirsiniz. Şöyle üçgen şeklinde yerleştireceğiz parçalarımızı. 3 parçayı. Şu an bakın bu noktadayım. Buradan diğer parçanın bu kenarıyla önce birleştireceğim. Sonra üçüncü parçaya geçip bu kenarı birleştireceğim ve tamamlayacağım. Şimdi bunun için şöyle yapıyorum. Dediğim gibi köşe noktadayım. Diğer parçanın şu köşesine tığımı geçiriyorum ve ipi bu şekilde çekerek iki parçayı önce bağlıyorum. Şimdi şöyle birleştireceğiz. Çevirelim. Bakın bu birleştireceğim noktaları şuradan göstereyim. Kenarlarda bakın şu ilmeklerimiz var her iki tarafta da. Onların dış parçalarından birleştireceğiz. Şöyle karşılıklı. İlk olarak bu ilk üçlü trabzanın ilkinin bu dış parçasına batacağım bakın. Bakın şu 3 tanenin ilki, onun da dışı şurası. Buraya. Bu tarafta da yine bu üçlü trabzanın ilkinin şunun yani dış parçasına batıyorum ve üçünü birlikte bakın bu şekilde çekiyorum. Tekrar edelim. Şimdi ikinci trabzanın yine üst parçasını buluyorum. Burası. Bu taraftaki ikinci trabzanın yine dış parçası. Onu alıyorum ve hepsini çekiyorum. Devam edelim. Üçüncü trabzanlardayız. Bunu aldım. Bu tarafta da bakın bunu aldım ve birleştirdim. Şimdi diğer üçlü gruba geçelim. Yine ilkinin bu taraftan da yine ilkinin parçalarını alıyorum. Dış parçalarını ve birleştiriyorum. Birkaç tane yapayım. Evet, bakın şöyle göstereyim nasıl durduğunu da. Bu şekilde güzel bir bağlantı oldu. Şimdi devam edeceğim. Bu kenarı sonuna kadar yapacağım. Bu noktada üçüncü parçaya geçişi yine birlikte yapalım. Evet, köşeye geliyorum bakın. Son trabzanların uçlarını birleştiriyorum. Şimdi köşedeyim. Bu köşedeki deliklerden iki tarafı yine önce birleştireceğim bakın. Burasını ve burasını aldım ve birleştirdim. Şimdi bu iki parçamız birleşti. Üçüncü parçayı birleştirmeye başlayacağız. Şöyle çevirip aynı şekilde buradan devam edeceğim. Öncelikle yine diğer parçanın köşesine batarak şöyle birleştiriyorum iki parçayı. Sonra bu şekilde yine döndürüp aynı işlemi bu tarafa da yine yapmaya devam edeceğim. Burada bakın ilk trabzanı buluyorum. Hemen onun şöyle bu taraftaki parçasına batıyorum. Buradan da yine ilk trabzanın şu dış parçasına batıp onları da birleştiriyorum. Devam edelim. Evet, aynı işleme bakın burada da başladık
ve devam edeceğiz ta ki bütün kenar parçamızı birleştirene dek. Evet, köşeye kadar geldim. Şimdi köşeleri de birleştiriyorum. Şöyle bir tane zincir çekeyim. Bir bakalım. Bakın, birleştirmemiz bu şekilde oldu. Şimdi boyutlardan öncelikle bir bahsedeyim. Bir tane motifin genişliği bakın yaklaşık 21,5 santimetre. Şöyle tamamını ölçtüğümde de 43 santimetre. Şimdi çantamız bakın şöyle şekillenecek. Şu kareleri şöyle katlayacağım. Merkeze doğru her birini. Ve şöyle bir şekil alacak bakın. Bitmiş halinin de genişliği yaklaşık işte bu motif boyu için şuradan ölçüyorum. Bakın 30-31 santimetre kadar oldu. Yani sizin eğer motifinizin genişliği 21,5-22 santim olursa çantanızın bitmiş halinin ölçüsü de 30-31 santimetre civarında oluyor. Siz motif büyüklüğünüzü daha küçük ya da daha büyük yaparsanız çantanızın nihai boyutu da ona göre değişecektir. Şimdi bu noktada karar vermemiz gereken bir şey var. Eğer herhangi bir iç astar kullanmak istemezseniz aynen bu şekilde katlayıp motiflerimizi arkasını çevirip bakın ipimiz hala burada. Buradan itibaren bu tarafını da çantanın bu yüzünü de birleştirmeye devam edeceğiz. Yani önce bu kenarı birleştireceğiz iki parça için. Sonra diğer iki parça için bu kenarı birleştireceğiz ve birleştirmemiz bitmiş olacak. Ama eğer astar yapmak istiyorsanız bu haldeyken, açık haldeyken astarı yapmak ve dikmek daha kolay olacaktır. Şimdi ben bir astar uygulaması yapacağım. Onun kumaşını hazırlayayım. Nasıl birleştirdiğimi ve bundan sonrasında nasıl devam ettiğimi sizinle paylaşayım. Evet, astar için bakın şöyle bir çalışma yaptım. Örgünün içerisine tam olacak şekilde kenarlardan yarım santim 1 santimetre kadar paylar bırakarak bir kumaş parçası hazırladım. Elimde uygun bir kumaş olmadığı için ben bir bez çantayı kullandım. Marka olduğu için de bu şekilde kapatmak istedim. Siz elinizdeki uygun herhangi bir kumaşı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yerleştirdim örgünün içerisine köşelerden iğnelerle tutturarak. Şimdi astarı örgüme bir iğne ve iple dikeceğim. Hafif bir şekilde kenarlardan ve astarlama işlemini de tamamlamış olacağım. Ben bu kısmını da yapayım. Son şeklini verirken tekrar görüşelim. Evet, astarı bütün kenarlarından dikerek çantaya sabitledim. Şimdi tekrar ön yüzünü çevirerek çantanın son formunu vermeye çalışacağım. Bakın şöyle motifleri merkezlerinden katlıyorum her birini. Arkasından şöyle tekrar çeviriyorum. Şimdi bu tarafını birleştireceğiz, bu kenarları. İpimiz zaten buradaydı. Tığımı geçirip aynı yöntemle birleştirmeye başlayacağım. Bakın bu köşeden sonraki ilk trabzanın ucundan, bu taraftaki yine ilk trabzanın ucundan tığımı geçirip birleştirmeye başlıyorum ve devam edeceğim yine. Aynı yöntem tamamen diğer tarafta kullandığımız ikinci trabzanları da birleştiriyorum. Ve aynen bu şekilde devam edeceğim. Bu tarafı bitireceğim. Arkasından diğer tarafı bitireceğim ve çantayı son haline getirmiş olacağım. Evet, sonuna kadar birleştirdim. Burada bir tane zincir atıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi bu ipi bir iğne ile iç kısımda gizleyeceğim.
Evet, son görüntüsü bakın. Çantanın bu şekilde. Evet, şimdi çantanın şu kenar hattının daha sağlam olması ve zamanla esnememesi için bir sıra sık iğne yapacağım. Onun için şöyle herhangi bir noktadan ipimi bağlıyorum. Bir zincir çekip başlıyorum. Bakın şu kenardaki ilmeklerden sık iğneler yapacağım. Sırayla ipi de şöyle yürüteceğim bu işi yaparken. Kenar ilmeklerine batarak bakın bir sıra sık iğne yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. Buradaki köşedeki boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve sonra yine diğer tarafa dönerek devam ediyorum. Köşe görüntümüz böyle oldu. Şimdi devam edelim şu orta noktaya kadar. Evet, merkeze geliyorum. Son sık iğneyi yaptım. Şimdi bakın bu ortada bir tane sağda, bir tane ortada, bir tane de solda olmak üzere 3 tane köşe deliklerimiz var. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bunun için önce tığımı şöyle sağdakinden geçiriyorum delikten. Sonra orta delikten geçireceğim. Şöyle biraz zorluyor ama yapabilirsiniz biraz dikkatli. En sonda 3. delikten. Ben astar yaptığım için biraz daha zor ama astar yoksa daha kolay olabilir. Şimdi tek tek bunları geçiriyorum. Bakın soldakini geçirdim. Ortadan da geçirdim. Şimdi sağdakinden de dikkatlice geçiriyorum. En son sağdakinden de geçirdikten sonra bakın dolayacağım bu arada. Şöyle bir kere dolayarak son zincirimle birlikte çekiyorum. Bir daha göstereyim. Bakın sağdakine battım. Ortadakine battım. Soldakine battım. Şimdi tek tek çekiyorum. Soldakini çektim. Ortadakini çektim. Sağdakini çektim. Son zaten tığımda olan ilmekle dolayarak birleştirdim. Şimdi bu tarafa geçerek yine bakın şu üçlü trabzanın ilkinden batarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bakın ortasının görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi devam edelim, yine bu köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. Yine buradaki boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 oldu. 2 3 sonra devam ediyorum. Yine gelelim bu orta noktaya kadar. Evet, yine bakın ortaya geldim. Son sık iğneyi yaptım. Şimdi önümde yine 3 tane köşe noktaları var. Bunları birleştireceğim. Aynı zamanda buraya ilik yapacağım. Çünkü bakın şuraya ben düğme dikmek istiyorum. O düğmenin şu an buraya iliğini yapacağım. Bunun için benim düğmem oldukça büyük olduğu için ben 20 zincir yapacağım.
Siz dilerseniz düğme boyutunuza göre bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Şimdi şu son noktada 20 tane zincir yapıyorum. Sonra yine diğer tarafta olduğu gibi bakın bu 3 tane köşe noktasını birleştireceğim. Önce birinciye battım, sonra ikinciye battım, şimdi üçüncüye batıyorum ve sırayla hepsini çekeceğim. En son tığımdaki ilmeği dolayarak çekiyorum ve sonra karşıya devam ederek sık iğnelerini devam edeceğim. Bakın şöyle bir iliğimiz oldu burada. Diğer tarafta şimdi düğmeyi diktiğimizde iliğimizi buna bu şekilde geçiriyor olacağız. Dediğim gibi iliğin büyüklüğünü siz kendi düğme büyüklüğünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi çok az bir yer kaldı şurada başladığım noktaya kadar, onu tamamlayayım. Şurada başlamıştım sık iğnelere. En son şu başladığım sık iğnenin üstüne şöyle batıp dolamadan çekiyorum. Bir zincir yapıp bitiriyorum. Evet, bu şekilde tamamladık. Şimdi ipimizi keselim ve arkasından düğmemizi dikelim. Evet, düğmeyi diktim bakın. İliği de şöyle geçirelim. Böyle güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi çantanın bir tek sapı kaldı. Onun için hemen şöyle ipimi alıp örmeye başlayacağım. Şimdi şu merkeze 3 tane sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. Bu 3 taneye birer tane daha ilave edeceğim kenarlardan. 5 ilmeklik bir sık iğne yapacağım. Sık iğneyi kullanacağım çünkü çantanın sağlam olmasını istiyorum. Zamanla esnemesini de önlemek için trabzan yerine sık iğne ile yapacağım. Bakın bu kenardan 5. dediğim ilmekten şöyle ipimi geçirerek bir tane zincir yapıp örmeye başlıyorum. Sonra sık iğneler yapacağım. Önce olduğum yerden bir tane yaptım. Sonra bu merkezdekilere geldim. 3 tane. Bir tane de diğer taraftan alıyorum. Toplam 5 ilmeklik bir sık iğne oldu. Dilerseniz daha da geniş yapabilirsiniz. 5 taneden sonra bir zincir çekip geriye dönüyorum. Yine ilk olduğum noktadan başlayarak 5 tane sık iğne yapıyorum. Yine en son 5.'den sonra bir tane zincir yapıp tekrar çeviriyorum. Bu şekilde çantanın sapını istediğimiz uzunluğa gelene dek öreceğiz. Beşinciyi yaptım. Yine bir zincir yapıp geriye dönüyorum. Evet, bakın bu şekilde oluyor çanta sapımızda. Dediğim gibi istediğimiz uzunluğa gelene dek örelim. Evet, çantanın sapını istediğim kadar ördüm. Şöyle uzunluğunu paylaşayım sizinle. ...63-64 santimetre kadar oldu. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi bakın şöyle düzgün tutuyorum. Dönmemesi için şuradan itibaren şöyle düzgün bir şekilde düzelttiğimde bakın. Şu ön yüzden sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi arka yüze geçtiğimde birleştirme yapacağım. Şu tarafla birlikte.
Burada da yine 3 tane ortada sık iğne vardı. Birer tane de kenarlardan alacağım. Şimdi şöyle birleştirmeyi düşünüyorum. Ama birleştirdiğim noktanın içte kalması için bakın şöyle yapacağım ve böyle birleştireceğim. Şimdi şu 3 tane bakın sık iğne, şu ortadakiler, kenardan bir tane alıyorum. Yani bununla şunu birleştireceğim. Şu sık iğneye birleştireceğim. Onun için şöyle yapıyorum. Bakın önce kendi tarafımdaki ilmekten geçiyorum. Sonra diğer taraftakinden ikisini birleştiriyorum. Sonra yine kendi tarafımdan diğer taraftan sırayla birleştiriyorum. Son olarak 5. ilmekleri de birleştirdim. Bir tane zincir yaptım. Şöyle bir bakalım nasıl oldu. Yönünü bir kontrol edelim. Doğru mu diye. Bakın böyle. Evet, düzgün bir şekilde birleşti. Görüntüsü de dışarıdan daha düzgün oldu. İç kısmı da bu şekilde. Evet, artık ipimi kesip işimi bitirebilirim. Şimdi bu ipi burada yürüterek gizleyeceğim iç kısımda. Şöyle son haline birlikte bir bakalım çantanın. Dediğim gibi sapını siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Büyüklüğünü de yine motiflerinizin büyüklüğünü değiştirerek çantanın büyüklüğünü de belirleyebilirsiniz. Evet, son hali de bu şekilde oldu. Sade, cici bir çanta olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmayı arzu edersiniz. Evet, böylece bu videonun da sonuna gelmiş oldum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.